Allah Azze ve Celle insan cesedine çok fazla teçhizat vermiş. O aletlerin de bir amacını doğurmuş. Yani onu tanıma, onu bulma, ona daha çok yaklaşma mantığında. Hani askeriyede de öyle olur değil mi? Amacına göre insanların aletleri, teçhizatları değişir. Mesela havacılar farklı teçhizatlar kullanır askeriyede. Karacılar farklı teçhizatlar, denizciler bambaşka teçhizatlar kullanır. Allah Azze ve Celle de bir gayeye hizmet için bize belli başlı teçhizatlar yüklemiş. Biz bu teçhizatların tamamının biriktiği yere ne diyoruz? Ceset diyoruz. Şimdi benim asıl gören gözüm müdür? Hayır, ruhum. Ama melekut alemindeki ruhum, mülk alemindeki eşya ile bir ilişki kurabilmek için cesetteki göz aletini, göz penceresini kullanmak zorundadır. Ne için? Amaç için. Amaç neydi? Allah'ı bulmak, Allah'ı tanımak. Benim asıl koku alan ruhum. Ama melekut alemindeki ruh, mülk alemindeki kokuları alabilmek için cesetteki o teçhizatı kullanması lazım. Hangi teçhizat oluyor? Burun teçhizatı. Şimdi hasar gördüğünde de problem yaşadığımız düşünme, aklı kullanma ve tefekküre yarayan mülk cihetinde bir alet var. Beynimiz var. Ama asıl düşünen, hafsalasına her şeyi koyan, tefekkür edebilen beynimiz mi? Hayır, ruhumuz. Ruhumuz mülk cihetindeki eşyalarla melekut cihetindeki ruhun iletişimini kurabilmek için beyin aletini, beyin teçhizatını kullanmaya çalışıyor. Allah Azze ve Celle de bizim dünyada kendi fıtratımıza göre bu teçhizatlarımızı birbirimizden farklı, birbirimizden daha çeşitli bir şekilde yaratmıştır. Ama biz sadece cesetten ibaret değiliz. Bu alet ve teçhizatlara sahip olan ceset dünya hayatında kullanmak içindir. Devamında Allah nasip ederse eğer cennete gider isek, cennette ruhun kendine has bir libasını giyeceğiz. Allah nasip ederse. Şimdi ben ceset ile dünya lezzetlerini alıyorum değil mi? Ruhumun giydiği libas ile de ahiretin lezzetlerini alacağım. Yani ne çalışacak? Latifelerim, manevi organlarım çalışacak. Dünyadaki cesetimde görmekten bir lezzet alırım, duymaktan bir lezzet alırım, koklamaktan bir lezzet alırım, dokunmaktan bir lezzet alırım. Aynen öyle de inşallah nasip olur cennete gidebilirsek, cennette ruhumun giyeceği kendine has, hususi, yırtılmaz, deforme olmaz, kopmaz, kırışmaz. O libası giydiğimde de takribi 1500 farklı duyu lezzetinden bahsediliyor. Dünyada kaç? 5. Çok enteresan değil mi? Mesela dokunma duyusuna şeyi de katabiliriz. Yürüyebilmek. Benim şu an bir eksikliğim var yürüme noktasında. Sağ ayağımda problem var. Ama işte bu problem neticesinde ben şu an belki bir çocuk kadar hızlı bile yürüyemiyorum hemen hemen. Böyle olunca ne oluyor? Dünyada bir lezzetim eksik kalıyor. Normalde sürekli antrenman yapardım. Antrenman yapamıyorum. 40 gün oturunca yatakta böyle ayak sakat halde. Bel ağrılarına dönüşüyor. O oluyor, bu oluyor. Ne oluyor o duyuyu yaşayamamak? Azap veriyor insana. Demek cehennemde de az önce cennet libasını anlattığımız zıttı olması lazım. Üstad Hazretleri cennetin tasvirini bile yaparken çok mühim iki kelime. Ruh vüsatinde, genişliğinde, hayal süratinde diyor. Seninle ofiste vakit geçirdik. Asker seninle de geçirdik. Bir gözünüzü kapayın. Ofiste olduğumuzu hayal edin. İşte cennette o hayalin gerçeğe dönüşecek. Hayal süratinden de kasıt o. Zaman mekan kavramları senin için şimdiki gibi böyle kısıtlayıcı olmayacak. Mesela ben dünyada kendimi sürekli, İmam Gazali'nin de tasviri var, beden hapishanesinde gibi hissediyorum. İnsan böyle tefekkür ettiğinde bedeni hapishane gibi geliyor. Oda hapishane gibi geliyor. Dünya hapishane gibi geliyor. Üstad diyor ki Mesnevi Nuriye'de. Geçmiş ve geleceği karşılıklı bakan iki ayna gibi düşünün. O aynalar iç içe baktığından sürekli sayısız yansıma yapıp sizi sonsuzdasınız gibi gözüküyor. Halbuki öyle değil. Siz anda hapsolmuş sıkışmışsınız diyor. Ben de ruhumun bir yerinde kendimi öyle hapiste gibi hissettiğim için kalbim sürekli asıl yurduna geçme vakti geliyor. Evet, evet diye bağırıyor. Onun kendine has libasında nasıl 1500 farklı lezzet olacaksa cehennemin kendine has libasında aynı şekilde azap olacak. O libaslardan birini konuşalım. Cehennemde ateşten gömlek giydirilecek. Bahis var böyle. Ne demek ateşten gömlek? Ateşten gömlek her bir latifene, ama oradaki latifene, ruhuna, manevi organlarına, duyularına kendine has kıvılcımlar gönderebilen bir azap çeşididir. İçinizde yaşayan var mı bilmiyorum. Öyle bir yerden geçip öyle bir koku duyarsınız ki kusarsınız. Burnun azabı o kokudur. Burnun alevden kıvılcımı o kokudur. Bazen öyle bir yemek yersiniz ki yine aynı şekilde kusarsınız, hastaneye bile kalkabilirsiniz. Ben yaşadım. Bir gün bayat süt içtim. Tarif edilemez şekilde. Hiç farkında değilim. Buzdolabında başkalaşmış, içinden insan çıkmış sütüm. 2 yudum aldım almadım. Hayatımda bu kadar kustuğumu hiçbir zaman hatırlamıyorum. O bayatlamış süt ne oluyor? Senin midenin azap çeşidi oluyor. Bazen bir görüntü görürsünüz. Görmeye dayanamazsınız. Dur çek dersiniz. O görüntü gözlerinin azap kıvılcımı oluyor. Bazen bir ses duyarsınız. İçinizi ürpertir. Tüyleriniz diken diken olur. Onu da geç. Ses ile helak olan kavim var. Hangi kavim? Semud kavmi var.
Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ses onların kendi titreşim frekanslarıyla rezonans bulmuş, aynı frekans tabanını yakalamış ve o kavim helak olmuş ses ile. O ses ne oldu? Kulağın ateşten kıvılcımı oldu. Şimdi anladınız mı ateşten gömlek ne? Ateşten gömleği giydiğin anda her manevi organına kendine has bir şekilde azap verecek. Çok dehşetli. Allah o günü yaşatmasın. O gün dediğimiz kabirden başlıyor değil mi? Berzahtan başlıyor. İnsanlar böyle direkt gittik geldik zannediyor. Öyle değil süreç. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem gayyalarından, çukurlarından bir çukur olacak diye bahis var. Allah oralardan muhafaza buyursun. Şimdi mesele bu kadar ehemmiyetli. Bize verilen teçhizatlar bir gaye için verilmiş. En temel gaye şu. Ey Mehmet kulum, sana ne verdiysem aynı cinsiyle şükrünü istiyorum. Allah bir insana konuşup kalbe girme yeteneği vermiş, birisine güç kuvvet vermiş, aynıyla Allah onun şükrünü istiyor. Allah birisine imza yetkisi vermiş, aynıyla onun şükrünü istiyor. Allah birisine maddi güç vermiş, aynıyla onun şükrünü istiyor. İşte onların şükrü aynıyla verilmediğinde daha fazla duyu ile hafizan Allah azaba maruz kalabiliriz. Bu bilgiler bizi bir dikkate ve hayrete sürüklüyor. Nasıl? Şimdi geçenlerde sınav oldu, üniversite sınavı. Bizim de bir tane akrabamız girdi sınava. Herkes gibi onda da hafiften bir stres vardı tabii ki. Sınav 3 saat. Peki o 3 saatte ne belirlenecek? 60 yıllık maddi hayatın şekillenecek. Hangi şehirde yaşayacaksın? Tayin olacak mısın? Belki denk geldiğin yerde kiminle evleneceksin? Gelecek yaşantın nasıl olacak? İnsan bunun farkında olduğu için ne yapıyor? O 3 saatini öyle bir değerlendiriyor ki ya benim bak kaç yılımı belirleyecek bu 3 saat. Acaba şimdi nefes alırsam 3 saniye kaybetmiş miyimin hesabını yapan talebeler var değil mi? Ya su neyse ya 3 saatte içme. Devam et buna diyen arkadaşlar var. Neden? O 3 saat o kadar ehemmiyetli 60 yılı şekillendirecek. Şimdi biz dünya hayatına takribi 60 yıl diyelim. Ahiret hayatına da sonsuz diyelim. Bunu buna böldüğünde 3 saat değil 3 dakika bile çıkmıyor. Ama biz gafletler içerisinde sanki bir sonsuzluk diyarına gitmeyecek gibi gaflet içerisinde devam ediyoruz. Vurdum duymazlık içerisinde devam ediyoruz. Günlerimizi, dakikalarımızı, aylarımızı, senelerimizi, saniyelerimizi aynı keyfiyette değerlendiremiyoruz. Neden oluyor? Bizde çok ciddi bir bilinç problemi var. Bu bilinç probleminin olduğu en ciddi yerde iman-ı billah dediğimiz yerde başlayacak. Allah'ı bilme, tanıma, ona inanma kısmında başlayacak. Şu anki yaşam şeklimizde maalesef sosyal hayattaki, yani bu söylediğim de böyle kitabın köşesinden ütopik bir şey değil. Buyurun sokaklara çıkın, kafelerin önünden geçin, fırınların önünden geçin, alışveriş merkezlerinin önünden geçin, okulların önünden geçin, tatil yerlerine gidin onların önünden geçin, dükkanların önünden geçin. Hangisinde böyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajının kokusu geliyor size? Ya evet işte bak buram buram İslam kokuyor ya. Kokuyor derken şekilcilik olarak değil. Onların asli yaşantısı, cehdleri, mücadeleleri, gayretleri, insanlara ulaşma çabaları cihetiyle yani. Gelmiyor değil mi? Demek ki şu an asıl sınav gibi görmemiz gereken ölüm kısmı bizim hayatımızın temel mana ve gayesi hükmünde değil. Bunun en belirgin özelliklerinden bir tanesi de İslam'ın genel kültüründe kabirler şehir merkezine yapılır. Neden? İnsanlar ölümü hatırlasın diye. Nerede şimdi kabirler? Şehrin en görünmez neresi varsa, en duyulmaz neresi varsa kabristanlar oralardır. Yani şu an hiçbir şey yerli yerinde değil, lüzumlu değil yani. Kavramsal olarak da yanılgılar içerisindeyiz. Şimdi böyle faiz haramları vesaire, evlerimize, arabamıza, dükkanlara değil, tam o banka girişlerine belki koymamız lazım değil mi? Ama ahir zaman işte bir şeyler yerlerine karıştırmış. İnşallah bize hem kendimiz adına düzenleme hem de birilerine vesile olma adına Allah nasip eder bu yolu. Başlayalım mı yavaştan? Buyur Ömer. Bismihi Subhanehu. 20. mektup mukaddime. Katiyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Şurayı açabilir misiniz bana? Hilkatin en büyük gayesi nasıl imanı billah olur? Şuradan başlayalım. Hilkat ne demek? Elma, armut, insan, deniz, okyanus. Şimdi balığın, güneşin, elmanın, armutun nasıl gayesi imanı billah olabilir ki? Şuurları da yok. Ama burada öyle diyor. Onların amacı da bizlere Allah'ı tanıtmak olduğu için herhalde o kümeye gidiyormuş gibi geldi bana. Doğru. Yani bir şeyin amacına hizmet ediyor. O amaç kimin amacı? İnsanın Allah'ı tanımasının amacı. Ha eyvallah. Şimdi baştan bir oku bakalım. Katiyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır. Şimdi burada tüm yaratılmışların ortak gayesi imanı billah meselesi değil mi? Ama yaratılmış her şeyin Allah'a iman etmesi değil. Bir elma portakalın Allah'a iman etmesi değil. Asıl gaye insanın Allah'a iman etmesi ama bütün yaratılmışlar bu gaye merkezinde çalışıyor. Şimdi mesela sen elmayı katır kutur yemekte, vişneyi reçel yapmakta, çileği komposta yapmakta kullanıyorsun ama öyle değil. Kainatın en mühim gayesi insanın iman etmesi ve kainatta yaratılmış her şeyde bu gayeye hizmet ediyorsa insanın gayesi kainatın gayesi olmuş demektir. Bak şimdi abi anlatayım.
Bir arabayı alalım, parçalarını konuşalım. Vitesi ayrı ele alırız, tekeri ayrı ele alırız, şanzımanı ayrı. Peki şimdi ben sorayım. Abi araba ne için? Gitmek için. Temel gaye ne? Arabanın gitmesi. Mesela gitmeyen araba satın alır mısınız? Almazsınız da. Şimdi bu cümleden sonra vites o işe yarıyor, teker bu işe yarıyor. Boş ver, boş ver hepsini. Hepsinin temel gayesi arabanın temel gayesiyle aynı olmuş oluyor. Yani tekerin de, vitesin de, kaputun da, şanzımanın da temel gayesi ne? Gitmek. Neden? Çünkü onların tamamı merkezdeki arabanın gayesine hizmet ettiklerinden arabanın gayesi artık vitesin, kaputun, şanzımanın da gayesi olmuş oluyor. Kainattaki her şey merkezde insana hizmet ettiğinden insanın temel gayesi kainatın da temel gayesi oluyor. İnsanın temel gayesi imanı billah olduğundan etrafında gördüğün ne varsa annenin şefkati, babanın evin direği oluşu, elmanın, armudun, karpuzun güzelliği, gönlünün kırıklığı, bir insanın sana bir anda üzücü bir şekilde tavrı, ne görüyorsan tepsi hilkat. Tamamının gayesi aslında insanın gayesidir. Çünkü merkezde insan var. Peki insanın temel gayesi nedir? İmanı billah, Allah'ı bilmek, tanımak. İnsanın temel gayesi imanı billahsa, Allah'ı bilmek, tanımaksa, kainattaki her şeyin, hilkatin temel gayesi de imanı billahtır diyebiliriz. Bu yüzden şurada problem var. Şu ağaçla ilgilenen bir botanikçi getir, bu ağacın en egzotik şekillerini, ilişki biçimlerini, reçinesinin ne yapıldığını, fosilinin hangi tesbih yapıldığını, ona hangi bitkiler eşlik ettiğini, hangi böcekler konduğunu, meyvesinin hangi hastalığı sabahlara kadar anlatsın. Bu ağacın insana ve oradan da imanı billah gayesine giden yolculuğunu bulamadıktan sonra amaçsız bir anlatış olur. Yani kainata o zaman, yaratılış her şeye artık ne gözle bakmak zorundayız? İmanı billaha ya doğrudan ya dolaylı olarak hizmet etme ve varış noktasında. Lisan-ı Huda Üstad Hazretleri'nin sürekli ruhumun kemali gibi zannettiğim ulûmu felsefe meğer bana zarar vermiş dediği bahis az önce söylediğimiz ilişki. Birisi gereksiz bilgiler yumağında seni Allah'tan uzaklaştırıyor ve kainatın temel gayesine oluşumuna engel oluyorsa o artık bir problem teşkil eder. Ama öteki türlü bu da Rabbimden bir mektup deyip az önce gösterdiğimiz incelikleri, ince okumaları Allah'a hayretini sunmak için kullanırsan evet bu çiçek amacına hizmet etmiş olur demektir. Peki Allah'ın kainatta ilk temel gayesi nedir? Çok güzel. Kendisini tanıttırmaktır. Doğru mu? Biz burada tersten başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Biz Allah'ı tanımadan direkt ibadet etmeye çalışıyoruz. Daha sonra ne oluyor? İbadetlerimizin içi boş kalıyor. Ahlakımızın içi boş kalıyor. Faziletimizin içi boş kalıyor. Yapmamız gereken temel meseleler onlar zaten çok arkada kalıyor. Şimdi problem bu tersliklerden başlıyor. Senin yaratılışının birinci gayesi Allah'ın kendisini sana tanıttırması iken sen burada da tersten başlıyorsun. Etraftan duyma bir şekilde, ısmarlama bir şekilde ibadetlerini ediyorsun ama Allah tanıma noktasını geride bırakıyorsun. Bu yüzden de temel mesele ve temel gayelerde ne olamıyorsun? Muvaffak olamıyorsun. Halbuki insan Rabbini tanısa, onu tanıdıktan sonra, onu bildikten sonra bunun karşılığını vermek, teşekkür etmek, şükretmek otomatik insanın içinden doğacağından dolayı Allah'ı tanımış bir insana namaz kıl demeye, şu haramlara girme demeye gerek bile kalmayacak. Biz burada tersten başlıyoruz. Kainatın en mühim gayesini arkaya atıyoruz, imanı billah meselesine. Etraftan duyduğumuz, gördüğümüz şekilci bir tavırla ilk ritüellerden başlıyoruz. Devam edelim mi? Ve insaniyetin en âlâ mertebesi. Bir dakika. En âli mertebe ne demek? Tamam. Bunu bir köşede tutalım cümleyi okurken. Evet. Ve beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içerisindeki marifetullah'tır. Evet. En âli makam kıymet demektir. Peki bir şeyin kıymeti neyle ölçülür? Çok güzel. Amacına hizmetle. Mesela şu klima şu an kıymetli mi? Evet. Neden? Amacına hizmet ediyor. Peki bu klima marka mı? Evet. Markalarda fiyat farklılıkları var mı? Evet. Biz de buna önem veriyor muyuz? Evet. Neye göre? Amacına ne kadar daha iyi hizmet ediyor? Ya şu çok daha iyi soğutur ve çok daha ucuza soğutur gibi değil mi? Demek ki bir şeyin kıymeti amacına hizmet edip etmemesiyle ilişkili bir şey. Kameranın kıymeti nasıl anlaşılır? O kamera amacına hizmet ediyor mu? Çekimi güzel yapıyor mu? Bilmem kaç fraps'ta yapıyor mu? Bilmem kaç K çekim yapıyor mu? Şu gözlük nasıl kıymetli olur benim için? Amacına hizmet ediyorsa kıymetli olur. Mesela şu TV amacına hizmet ettiği için mi burada? Görseli güzel olduğu için mi burada? Amacına hizmet ettiği için. Eğer amacına hizmet etmese, çalışmasa, istediğim görüntüleri bana göstermese bu TV'nin de burada kalmasının hiçbir amacı yok. Şimdi demek ki bir insanın kıymeti neyle ölçülecek o zaman? Amacına, yani yaratılış gayesine bir insan ne kadar fazla hizmet ediyorsa o kadar
kıymetli demektir. Şimdi mesela çok büyük bir ressam bir sergi açsa, doldurmuş, tablolarını bezemiş. Şu an ressam gözünden düşünün. Birileri geliyor, ince detayları yakalıyor. Şuradaki fırça darbesinin sertliği bunu anlatmış. Şuradaki dokunuş, gelecekten şu yansımayı vermiş falan. Ressam bundan lezzet alır mı? Alır, hoşuna gider. Ve o seyirciyi gönlünden tebrik etmek ister değil mi? Neden? Ressamın amacına uygun tavrı bulunuyor. O adam âli bir mertebededir ressama göre. Demek bir insana şu kainatı bir meşher alanı gibi görsek ki her şey hiçbir ressamın yapamayacağı kadar sanatsal. Kirazları, elmasları, zümrütleri, elmaları, karpuzları, insanı, benim beden elbisem her şey yani. Bir ressam beni çizebiliyor. Allah Azze ve Celle yaratıp bir de sürekli bedenimi kıyafetimin üzerinde hiç değiştirmeden büyütüp küçültebiliyor. Yırtılmış bacağımı gözümün önünde dikebiliyor, iyileştirebiliyor, neler neler yapabiliyor. Demek bunun bir gayesi var, bir amacı var. Ne? Bunlara bak ve Sani Zülcelal'i tanı. Tanıdıkça nereye çıkacaksın? En âli mertebeye. Demek bu cümlede geçen ne zaman o en âli mertebeye ulaşırız? Amacımıza hizmet edersek. Tabii amacın tamamı sadece Allah'ı tanımak değil, onun devamında harekete de geçme kısmı. Ben bunu kendi içimde çok düşündüm. Eskiden çocukluk dönemimizde evde sayfalarca kitaplar okurduk, videolar izlerdik. Daha sonra arkadaşlarla dışarı çıkardık. Kafede sabahlara kadar birbirimize sahabe anlatırdık. Hadisler konuşurduk, ayetler konuşurduk ve şevke gelirdik. Daha sonra Allah bir hizmet kapısı nasip etti. Amel etmeyi nasip etti. Zira İhlas Risalesi'nde de amelinizde rıza ilahi olsun diyor, muhabbetlerinizde değil. Yani iş oradan gözükecek. Amel edince gördük ki konuştuklarımızla amel etme arasında çok fark var. Amel çok zor, çok zahmetli. Her gün envai çeşitli insanla muhatap oluyorsun, uğraşıyorsun. Ve bu insanların her birisi yanına iyi niyetle gelmiyor, gül yüzle gelmiyor. Kimi zaman fitneyle geliyor, kimi zaman fesatla geliyor. Ve sen ne olursa olsun yerinde sabit kadem kalman gerekiyor. Ve şu an şunu sorguluyorum. Eğer kitaplarda bahsedilen ve benim payıma düşen İslam buysa, benim çocukken evde sürekli kitap okuyarak gaza geldiğim olaylar nedir? O bir avuntudan başka bir şey olmuyor o zaman. Yani şu anki görüşüme göre evde açtım, kitap okudum, hanımımla cemaat namaz yaptık, gece birbirimize hadisler ezberledik. Sahabe hayatında, Efendimiz hayatında ben böyle bir gaye, böyle bir amaç görmüyorum. Bir şeyler için evde bu işleri de yapmak lazım mı? Evet. Bir gayenin bir parçası olarak yapılabilir, bir başlangıç olarak yapılabilir. Ama bunlara sıkıştırılmış bir İslam, temel maksat ve gayeden insanı koparacağından o en âli mertebeye de insan ulaşması bu şekilde çok zordur. Yani insanın kıymeti ne olmuş olacak? Düşmüş olacak. Anlaşılıyor mu? Devam edelim. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Neymiş? Marifetullah içinde? Muhabbetullah. Sıra nasıl oldu? Önce Allah'ı tanıdım, sonra Allah'ı sevdim. Biz burayı da karıştırıyoruz. Biz diyoruz ki ben önce Allah'ı seviyorum. Peki ne kadar tanıyorsun? Tanımıyorum ki. Burada bir problem var yani bak. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela sen bir arkadaşınla geldin. Arkadaşın da beni tanımıyor. Sen arkadaşına dedin ki ya bu da işte bizim Mehmet dedin. Ben çok severim, sen de çok sevdin desen ben bunu hakaret sayarım ha. Adam beni tanıyarak sevmeyecek de ben birinin hatırı ve zoraki bir emirle mi sevileceğim? Peki şimdiki duruma bakalım. Ya lütfen Allah'ı sev. Kurban olayım Allah'ı sev. Sonra tanıma kısmı sonlara kalmış. Biz buradan da tersten gidiyoruz. Bir insan Allah'ı tanır ise kalbi hasta olmadığı müddetçe onu sevmeme ihtimali yoktur. Baklavayı kim sevmez? Dili jiletli olan. Adamın diline 2 jilet çeksen, hasta ağrılı, 2 de baklava versen o adam onu sevebilir mi? Sevemez. Güneşi kim sevmez? Gözü hasta olan sevmez. Eti, pirzolayı, ciğeri kim sevmez? Protein hastası, gut hastası olan, midesinde hassasiyet olan sevmez. Allah Azze ve Celle'yi kim sevmez? Kalbi ancak hasta olan sevmez. Yani kalbi hasta olanları köşeye koyarsak, senin Allah'ı tanıtıp da bir insanı sevmeme ihtimali zaten yok. Sen niye bunu tersten başlıyorsun? Abi lütfen Allah'ı sev. Bu haşa Allah'a hakaret bile olabilir. Allah tanındıktan sonra sevilmeyecek mi? Böyle bir ihtimal var mı? Bir gün bir arkadaş aradı beni. Belki Allahu alem 7 yıl olmuştur. Mehmet abi gel. Bir kuzeni var. Kuzeni de İnkar etmiş yani. Böyle anne baba da herhalde güzel mübarek 2 insanmış. Kuzeni de Allah'a inanmıyormuş. Gel bir konuşalım falan diye böyle ısmarlama işler de olmaz. Ama gittik işte. Oturduk. Kardeşle muhabbet ediyoruz falan. Baktım inanç yok kardeşte. Muhabbet esnasında işte onun platformudur diye onların inandığı insanlardan dünyanın ilk yaratılışı, o konular açıldı, Big Bang vesaire gibi makaleler okudum. Ben bunların sağlam olduğuna nasıl inanayım dedi. Dedim senin az önce söylediğin insanların makaleleri yani. Buna da inanmayacaksan septimizm olur o. Her şeyde şüphecilik yani. Bir yere varamayız falan derken varamadık da zaten. Aradan işte 5-10 dakika geçti. Ben dedim biraz daha üstüne gitsem bu daha olumsuza gider. Gerek yok dedim yani kışkırtmaya. Tabii o günkü konuşmalarımız 2-3 yıl sonra meyve vermiş. 2-3 yıl sonra o konuşmalarımızdan sonra iman etmiş o kardeşimiz. Allah'ın hikmeti yani.
Biz burada da problem yaşıyoruz demek ki. Muhabbetullah'ta iki yön var. Biz şimdi sadece bizim Allah'ı sevmemizi muhabbetullah diye düşünüyoruz değil mi? Hayır. Bir de ne var muhabbetullah'ta? Allah'ın bizi sevmesi var. Şimdi bizim Allah'ı sevmemiz ve Allah'ın bizi sevmesi. Bunlar aslında birbiriyle iç içe geçmiş şeyler. Nasıl yani? Şöyle bir şey. Burada birbirimizle dost olduktan sonra mesela Ömer'le ben bir dostuz, bir kardeşiz. Ömer'in beni ne kadar sevdiğini bilsem, benim için ne kadar mücadele ettiğini bilsem, benim için ne kadar fedakarlık yaptığını bilsem ben Ömer'i daha çok sevmez miyim? Severim. Yani kısacası Ömer'in beni ne kadar fazla sevdiğini bilmem benim ona sevgimi arttırır mı? Arttırır değil mi? Yoldaş olmuş, kardeş olmuş, değnek olmuş, omuz olmuş sana. Ya beni düşünüyor dersin. Peki bunu Allah'la kul arasındaki ilişkiye taşımaya çalışalım. Bir kul Allah'ın onu ne kadar fazla sevdiğini bilse o kul da Rabbini daha fazla sevmez mi? Sever. Olay yine nereye gitti biliyor musun? Allah'ı tanımaya gitti. Allah'ı tanıdığında anlayacaksın ki Rabbin seni inanılmaz seviyor. Annen, baban, evladının sevgisi onun yanında hiçbir şey hükmünde. Mesela ben buradan Akif'e bir gül ikram etsem. Akif kardeşim böyle böyle bu gülü sana aldım desem. Nasıl bir tepki verirsin Akif bana? Sevinirsin. Bu neyin göstergesi? Sevdiğimin göstergesi ya. Bana bir gül vermiş Mehmet abim. Şimdi kainatı temaşa edelim. Kaç tane gül var bahçelerde? Sayısız. Benim verdiğim bir gül seni seviyorum demekse kainattaki sayısız gül ne demek? Şimdi şurada mesela Yavuz Sultan Selim Han gelse. Ey Mehmet dese bana bir elma ikram etse. Ben de o elmayı kimden geldiğini umursamayıp kat kut yiyip şöyle bir de çöpe basket atsam ne olur? Elmadan alabileceğin lezzet 30 saniye yeme süren kadar olur. Peki işin devamını? Ya koca sultan bana niye elma verdi ya? Koca hünkâr zahmet etmiş buralara kadar Mehmet'i adam bilmiş. Niye elma verdi derim. Ben şaşkınlıktan o elmayı yemem ve yememekten aldığım lezzet, yemekten aldığım lezzeti de geçer. Neden? Koca Sultan sana sevgi göstergesi değil mi abi? Bir elma ikram etmiş, bir buyur etmiş, hoşamede etmiş. Şimdi şöyle kainatta bezenen şeylere bakın. Aldığın oksijen ne demek? Seni seviyorum demek. Şimdi ben burada bir bayılsam, biri oksijen tüpü getirip ağzıma bassa. Ne demek bu? Abi seni seviyorum, ölme lütfen. Yardıma geldim. O demek değil mi? Oksijen veriyor, bu ne demek? Şurada yaşlı bir teyze gelse dese ki evladım kurban olduğum iyi misin? Üşürsün bak şu hırkayı üstüne at dese ya bu teyze beni seviyor ne güzel dersin ya. Anne vermiş sana o ne demek? İlişki koparıyorsun. Anneyi kimin verdiğini görmüyorsun. Şöyle birisi masana süs diye böyle bir tane oyuncak bebek verse. Ya Allah razı olsun bak gitmiş de beni düşünmüş bana oyuncak bebek almış. Sana bir sahici çocuk vermiş sen mi yarattın? O ne demek? Seni seviyorum ey kulum demek. Demek biz onu tanısak, bizi ne kadar sevdiğini bilsek biz zaten onu otomatikman daha çok seveceğiz. Ve birisinin bize bir şey yap demeye ihtiyacımız kalmayacak. Çünkü o sevgiye karşılık göstermek isteyeceğiz. Bunlar ne oluyor? Ya beni düşünmüş ben de onu düşündüğümü göstereyim. Allah seni düşünmüş bunca şeyi vermiş. Sen bunu anladın, tanıdın, sevdin Allah. Ya Rab ben senin gibi hazinesi sonsuz olan bir zata ne verebilirim? Kulluğumu verebilirim, acziyetimi verebilirim, şükrümü verebilirim, hamdımı verebilirim, secdemi verebilirim, orucumu verebilirim. Kabul edersen, hasbi olursa, ihlaslı olursa, samimi olursa, el ne der diye değil, riya için değil, senin için olursa. Yoksa bak el ne der diye yapsan, insanlar da beni Müslüman bilsin diye yapsan. Mesela şimdi koyuncuyla sen iş arkadaşı olsanız, sen de bana şu tişörtü hediye alsan ama ya görsün ki koyuncu, şu fakiri de nasıl giydiriyorum. Ben utanırım giymem ki o tişörtü. Allah Allah bak, beni düşündü diye yaptı zannediyordum. Meğer arkadaşına çalım satmak için benim garibanlığımı kullanmışlar. Üzülürüm, ağlarım. Öyle olmaz mı? İnsan giyer mi o tişört? Ağır gelir insana. Mesela bir böyle senin için elleriyle bir kek yapmak var. Bir de şu etraf görsün de şu fakiri nasıl doyuruyorum diye. Kek yapıp al da şunu ye. Ben de işte öyle bir adamım deyip yiyemez ki o adam. Zehir olur o adama. Perişan olur o adam. Allah Allah. Benim üzerimden kendini gösteriyor. Beni ne hale soktu, beni aşağıladı der. İnsanın gururu kırılır. Sen peki kulluk göstereceksin. Bunu Allah'a sunmayacaksın da etraf ne der diye yapacaksın. Şunat-ı ilahi burcundan bakın. Allah Azze ve Celle ne düşünür? Şimdi muhabbetullah'ın iki yönü var dedik ve artık konuyu bir aşama derinleştirip çıkacağım hemen. İnsanın bu işlerdeki asıl sıralaması tamamen şöyle gitmek zorundadır. 1. İnsan yolculuğuna icmali bir ilimle başlar. Bir tane Allah'ın varlığını idrak edeceğin, kafanda bir şeyler oluşturabilecek emare yeterlidir. Mesela ben imana merak saldığım dönemlerde şunları düşündüm. Bu bal arıları, bendeki zeka onda olsa bana bu balı bedava vermez. Ama bana acayip hizmet ediyor. Kim göndermiş ki hizmet ettiriyor? Güneş kadar kudretli bir şey, hiç dakikasını şaşırmadan benim için nasıl olur da bu kadar periyodik hareketlerine devam ediyor? Bütün kainat böyle amacına hizmet ediyorsa Mehmet sen başıboş olamazsın ya dedim. Zaten o dönemler kalbim ağrıyordu. Bir de dedim ki kalbin kullanma kılavuzunu bulayım. Bu kalbi de buraya kim takmışsa onun yoluna gidip onu razı etmeye çalışayım diye bir düşünceler geldi. İnsan buradan ne oluyor abi? İcmali ilim oluyor. Bir emare yakalıyorsun. Bu emareyi kimi zaman bir insan tefekkürden yakalar, kimi zaman hastalıktan yakalar ve dersin ki Allah Allah demirden değilmişim. Ezeli maddeden değilmişim. Etten kemiktenmişim. Gidiyormuşum, yolculuk varmış, saçlarım ağrıdı. Ömer Efendimiz değil mi saçında? Ta o ak düşene kadar birisini vazifedar tutuyor. Ölüm var ey Ömer diye her gün geleceksin benden şu kadar akçe alacaksın. Bir gün diyor ki artık gerek kalmadı. Neden ya Emirel Müminin? Saçıma ak düştü diyor. Üstad ne diyor ak için? Kulağına fısıldar diyor. Ne var? Ölüm var. Peki bu hastalık ne? Üstad Hazretleri ne diyor? Hastalık ölümün keşif kolları.
Allah Allah. Ölüm varmışın hatırlatıcısı. İnsan çok manadan ya Allah var der. Bu ne olur? İcmali ilim. Bir emareyle yakaladıktan sonra ya evet ya ben kainatta başıboş olamam dedim ve bir inanma isteği içinden doğdu. Bu nedir? İkinci sıra imanı billah oldu. 1. İcmali ilim. 2. İmanı billah. Daha sonra bilmelerini arttırmak istedin. Bu da tafsilatlı ilim oldu. 3. Tafsilatlı ayrıntılı ilim. Sürekli çalıştın, sürekli koşturdun. Ben Rabbimi daha çok tanımam lazım, ona sevgimi göstermem lazım dedin. Onu tanıdıkça içinde böyle tarif edilmez bir sevgi oldu. 4. sıraya çıktı. Marifetullah oldu. Onu tanıdıkça içinden tarifsiz sevgiler coştu ve 5. sıra muhabbetullah oldu. 1. İcmali ilim. 2. İmanı billah. 3. Tafsilatlı ilim. 4. Daha çok tanıdın. Marifetullah oldu. 5. Tanıdıkça sevdin. Muhabbetullah oldu. 6. Dünyadaki her şeye yüz çevirecek kadar ruhunda inanılmaz bir lezzet oldu ve zevki ruhani oldu. Ruhunda dünyadaki fani mahbublara bakmayacak çok güzel bir lezzet geldi. Ve devamında artık bu dünya yurduna ait olmadığını anladın. Üstad Hazretlerinin dediği gibi ölümün hakikatini anlamış kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler dediğin likaullah sende gerçekleşti. Yani nedir? Allah'a kavuşma arzusu. Hadiste geçiyor ya Tuğba lil gureba diye. Müjdeler olsun o gariplere. O garipten kasıt şöyle kalmış adam değil. Dünyada gurbette olduğunu, esas yurdu Allah'a varmak olduğunu anlamış adam. Şimdi bu marifet neden bu kadar önemli? İnsan Allah'ı tanımadaki lezzeti bulsa cennet lezzetleri onda hafif kalır. Öyle bir şey yani. Allah'ı tanıma dediğimiz öyle yüksek bir mesele. Zamanında İstanbul'da Vefa Samti denen yerde Ebul Vefa Hazretleri var. Şu anda yanılmıyorsam türbesi de orada olacak. Fatih Sultan Mehmet Han, Koca Sultan bak. Yanına bir orduyla değil, lalasıyla. Yani lala çocukluğundan beri onu yetiştiren hocası. Lalasıyla birlikte Ebul Vefa Hazretleri'nin kapısına gidiyor. Tahta kapıya şöyle vuruyor. Kapıyı Ebul Vefa'nın talebesi açıyor. Ne görsün? Bizans'ın surlarını devirmiş Koca Sultan kapıda. Arkada böyle derya gibi ordu olması lazım. O da yok. Kim var? Lalası var. Buyurun hünkârım diyor. Söyler misin diyor Ebul Vefa Hazretlerine. Bir el öpmeye geldik de diyor. Talebe heyecanla içeri gidiyor. Koca Sultan orada. Gidiyor Ebul Vefa Hazretlerine. Fatih Sultan Mehmet Han gelmiş. Bir el öpüp gidecekmiş diyor. Belki bir teşehhüt miktarı değil mi? Öyle diyorlar. Bir gelip gidecek. Söyle müsait değilmiş diyor. Talebe şaşkın. Nasıl ya? Koca Sultan gelmiş ama söyle müsait değilmiş. Gidiyor. Boynu bükük kapıda. Hünkârım Ebul Vefa Hazretleri müsait değilmiş diyor. Gördün mü Lala diyor. Koca Bizans'ın aşılmaz denen Bizans'ın surlarını devirdik. Şu tahta kapıdan giremedik diyor. Dönüyor geri. Talebe içeri gidiyor. Ebul Vefa Hazretleri'nin de gözü yaşlı. Artık orada gözyaşı olunca sorgu sual şart değil mi? Artık sormak lazım. Ya Hazret, madem gözün yaşlı, madem onu kapıdan çevirmek bu kadar içini acıtır. Nedendir bu işin hikmeti sırrı diye. Ebul Vefa Hazretleri o bir gaza askeri. Biz ise dua askeriyiz. Eğer biz onu bu kapıdan alırsak onun bu kapıya yüksek istidadı vardır. Şiirlerinden belli zaten istidadı. Buranın lezzetini alırsa eğer bir daha bu kapıdan ayrılmaz ama ona orada ihtiyaç vardır diye bu kapıdan onu almadım diyor. Kendisine de diyemedim, şimdi git ayrılık olmayan yerde görüşürüz diyemedim. O yüzden de gözüm yaşlı diyor. Marifetullah böyle işte. Bu kapılar açtı mı cennet lezzetleri hafif kalıyor yanında. Devam edelim mi? Ve ruhu beşer için en halis sürur ve kalbi insan için en safi sevinç Allah Allah. o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. Ya en güzel lezzet neymiş? Lezzeti ruhani. Allah Allah. Şimdi müziğin tadına neyle bakılır? Kulakla bakılır değil mi? Ya şunu bir dinler misin abi? Oo çok lezzetli. Tantuninin tadına neyle bakılır Samet? Dille bakılır. Abi bir baksana. Oo Ömer baba bu çok lezzetli ya. Değil mi? Manzaranın tadına neyle bakılır? Gözle bakılır. Suyun tadına neyle bakılır? Şöyle bir dokunarak bakılır. Öyle değil mi? Peki ruhun tadına neyle bakılır? İşte o da iman ile bakılır. İmanı bir bütün aldığı anda ruhta ne olacak? Muazzam bir lezzet hali olacak. Ruhun lezzetini alan bir insan, ümmetin dertleri haricinde dünyada gelip geçici şeylere artık bir üzüntü duymaz hale gelir. İnanın dışarıdaki insanların yaptığı, çabaladığı, uğraştığı her şey yahu üzüntü duymayayım da bir huzurum olsun mücadelesi içindir. O yüzden öyle insanlar sizler gibi bu hakikatleri almış, okumuş insanları görünce önce anlam veremiyorlar. Nasıl olur ya? Benim şöyle bir derdim var dünyaya dair. Ben yılda 3 kez tatile gitmezsem yaşayamam yani. Nasıl olur sen sürekli burada koşturuyorsun ve benim gibi dertli bir adam olmuyorsun? Ya da kimisinin en mühim gayesi nedir?
O arabayı almak. Ya nasıl olur ya? Ben o arabayı almak için bu kadar uğraşıyorum. Senin o araban yok ama benden daha mutlusun. Nasıl olur diye sizleri gördükçe şaşırıyor. O gayeler de onlara yetmiyor. Bir araba bir insanı mutlu eder mi? Birkaç saniye, birkaç dakika, birkaç saat, birkaç gün edebilir. En güzel yemek insanı kaç dakika mutlu edebilir? Midede hazmolup o adamı koşturana kadar ancak edebilir. Dünyadaki edinilen gayeler onların ellerinde kalıyor ve sizleri görüyor. Sizler onların uğraşlarına karışmadan ruhunuzda muazzam bir lezzet yaşıyorsunuz. Sizi görüp önce hayret ediyorlar. Devamında da ilacını istiyorlar. Ya bunların ilacı nedir diye. Siz de diyorsunuz ki biz Kur'an eczanesinden süzülen bu hakikatleri okuyoruz. Ve bu sefer ne oluyorlar? O ilaçlara yöneliyorlar. İnsanlar sefaathanelerde, meyhanelerde inanın bana keyfinden gitmiyorlar. Üstad Hazretlerinin bir cümlesini söyleyeyim. Kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere diyor. Neyden gidiyorlarmış? Kalp ve ruhun gıdasızlığından koşup meyhaneye gidiyormuş. Değil mi? O televizyonlarda bakma. O bugün düğünümüz var meyhane. Öyle değil, öyle değil. Meyhanelere giderken ne diyorlar? Dostum gel bir efkar dağıtalım. Efkar ne demek Affan? Fikir. Ben bu fikir ve düşüncelerle yapamıyorum. Bunları dağıtmam lazım. Yani neyden gidiyorlar? Sıkıntıdan gidiyorlar. Neden? Ruhlarında esas gıdayı alamamışlar. Neyi? Kur'an hakikatlerini, bu süzülen pırlantaları, elmas düsturları, elmas kılıçları alsalar derler ki dünya zaten geçici. Dert dediğin şey de geçici ama esas diyar, esas yurt. Bunu düşünmek bile lezzetlerin en güzeli. Hatta ve hatta bu noktada imanı artmış bir insan için cennetten de ziyade acaba ruhiyeti cemali görebilecek miyim? Asıl o ona lezzet verir, cennetin bile lezzetlerini unutturur. Öyle değil mi? O kadar çok ulaşılması gereken gaye var ki. Devam edelim mi? Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Bak sırayı anladık değil mi? Bir problem yok. Devam. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara Dikkat. ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Son cümle bir daha. Ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Eğer Allah'ı tanırsan saadete ya bil kuvve ya da bil fiil mazhar olacaksın. Tamam sıkıntı yok. Bil kuvve ne demek? Potansiyel demek. Potansiyel enerji gibi düşüneceksiniz. Bil fiil ne oldu? Kinetik, eyleme dönüşmüş enerji. Şimdi ben elime bir tohumu aldım. Bu tohumun sandıkçasında ileride ne olacağı barınıyor mu? İçinde bu potansiyel var mı? Bu geleceği onda gördün mü? Bu bil kuvve. Peki o tohumu ektim. Toprakla mücadeleye girdi. Güneşle arkadaş oldu. Suyu yedi. Vakit geçti. En son sana elmayı, armudu, karpuzu verdi. Bu ne oldu? Bil fiil. Eyleme dönüştü. Bil kuvve onun başlangıcında nelere potansiyeli olduğu. Bil fiilde onlar gerçekleşti. Şimdi bak burada şunu unutmamamız lazım. Sürekli şu soru geliyor. Abi ben imanın tadını neden alamıyorum? Kardeşim Allah'a inanç. Abi ben Allah'a inanıyorum. Ahiret gününe bile. Abi ben ahiret gününe inanıyorum. Doğru değil mi abi? İnanıyor da yani. Yalan var mı? Yok. Namaz niye? Abi ben namaz da kılıyorum. Bak. Sebebi şu. Sendeki iman veya bendeki. Yani biz de böyle şey değiliz değil mi? Biz de aynı sorunları yaşıyoruz. Bizdeki iman ne? Bil kuvve halinde. Tohum halinde. Sen o saadete mazhar olmak istiyorsan onu bil fiile çıkarman lazım. Anladınız mı süreci şimdi? Evet sende o iman var mı? Var. Sende o saadetin formülü var mı? Var. Sende o saadetin formülünün bilgileri var mı? Var abi var. Yalan değil bunlar. Niye mutlu değilim? Kuvve halinde. Bu aradaki süreci fiil olacak. Bak şimdi abi. En kral mücevherat. En lüks arabalar içerisinde problem yaşayan, derdinden kokaine başlayan, ızdırap çeken, gecesi gündüzü artık belli olmayan, çalışırken bile günde gidip 5 kez esrar çekip dertlerini unutmaya çalışan insanlar tanıyor muyuz? Tanıyoruz. Baktığında dünyevi zinetler adamı bezenmiş mi? Bezenmiş. Dersin ki Allah Allah, bu adam nasıl hala bu kadar mutsuz olabilir? Derdini unutmak için nasıl bu kadar mücadeleye girebilir? Çünkü o adam inançlı bir insan da olsa, o adamın inancı bil kuvve halinde. Şimdi geçelim. Sahabe efendilerimizin hicret dönemini düşünün. Mekke'nin kaçıncı yılı? 13. Mekke'de 13 yıl, Medine'de 10 yıl kalıyorlar. 13. yılda hicret oluyor mu? Oluyor. Bir anda mı? Hayır. Parça parça. Her biri ayrı sıkıntılar çekmiş, her biri ayrı zorluklar çekmiş. Şimdi o sıkıntılı dönemindeki sahabe efendilerimizle konuşalım. Diyelim ki, ey efendimiz size sormak istiyoruz. Ya da size soralım. Sahabe efendilerimize değil. Sana sorayım aslan. Seni buradan alsam, yıllarca ızdırap çektirsem, üstünü başını yırtsam, sevdiklerinden anandan babandan ayırsam, mallarını da orada bıraksam, evini orada bıraksam, hatıralarını orada bıraksam, sürsem buradan Orta Doğu'ya, sürsem buradan Sri Lanka'ya, sürsem buradan Avrupa'ya. Bana mutlu olduğunu ifade edebilir misin? Çok zor, başına gelmeyen kalmamış. Peki sahabe efendilerimizin o dönemine ne deniyor? Çok güzel. Asr-ı saadet. Yani saadet asrı. Demek saadet bizim yanılgılarımız gibi maddi olguların senin etrafında pervane olmasıyla ilgili değil. Kalbindeki iman tohumunun bil kuvveden bil fiile çıkıp seni Allah'a yaklaştırmasına biz saadet diyoruz.
bizimkine bil kuvve dersek Hazreti Ali Efendimizin vallahi perde-i gayb açılsa daha yakinim artmaz demesi de bu olayın en kemal noktalarından biri bil fiilidir. Saadet bunun arasında. O yüzden teoriye olabilir, namazı olur, o su olur bu su olur ama onu meyve verdirmeye götürecek eylemleri, imanı henüz tam yapamamışsındır. Saadet o arada. Bu cümlede de bunu anlatıyor. Çok sırlı değil mi cümle? Bu durumu yaşamaya aday insanlar, yani o imandaki lezzeti, Allah'ı tanımadaki kemali yakalamış insanlar öyle bir hale bürünmüşler ki Onur. Bir gün bir ata binseler, atları onlara itaatsizlik etse, acaba haşa benim Allah'a itaatsizliğim mi vardı, at bana itaatsizlik ediyor, onu bile sorgulamışlar. Her meseleyi ne yapmışlar Affan? Allah'a bağlamışlar. Biz ne yapıyoruz? Her meseleyi Allah'a bağlayabiliyor muyuz? Hayır. Başımıza bir iş gelince ne yapıyoruz? Ahmet'e salla, Mehmet'e salla. Bu iş başıma Ramazan yüzünden geldi. Bu iş başıma Şimşek yüzünden geldi. Salla dur. Sanki başıma gelen hadiselerden Allah habersiz gibi. Sanki başıma gelen eylemleri Allah yaratmıyor gibi. Tamam. Şimdi burada bizim dış bakış ile ayrıldığımız bir nokta var. Dışarıdan bakanlar şunu soruyorlar. Abi tamam bak anlıyoruz ama her meseleyi niye Allah'a bağlıyorsun? Her mesele dediğim benim bir hal latifem. Her mesele dediğim benim bir olayım ve ben bunların her birini Allah'a bağlamazsam psikolojik bir sorun yaşarım. Nasıl? Psikolojide hani böyle filmlerde, dizilerde konu olan bir mesele var. Çocuk gider, bir divana uzanır. Değil mi? Freud'un divanına. Ardından ona şunu sorarlar. Çocukluğuna inelim mi? Neden biliyor musun? Psikolojide abi askıda kalma. Muallak diyoruz buna değil mi? Hatta Kabe'de asılı 7 şiir vardı. Muallakat-ı seb'a değil mi? O muallak ne oluyor? Havada asılı kalma. Ruh bir meselede havada asılı kaldıysa abi psikolojide bu çok problemlidir onun için. O yüzden suda gibi düşünelim abi. Ya onu yüzdüre yukarı çıkaracak, nefes aldıracak ya da çocukluğuna inecek, ayağıyla vurup tekrar yukarı çıkaracak. Ama havada asılı kalırsa tehlike. Şimdi benim dünyada yaşadığım muhabbetleri, problemleri, hadiseleri, yaşlanmamı, hastalığımı, bacağımın sakatlığını, ileride bir akrabama bir şey olması, bir arkadaşımla ayrılmam. Ben bunları Allah'a bağlamazsam ve bunların her biri muallakta kalırsa, havada kalırsa, asılı kalırsa bunların birikmesi sonucu ki küçük iplerden kopma salat çıkar. Benim psikolojim ne olur? Perişan olur. Ben bunların her birini ayağını yere bastırıp esas bir yere bağlamam lazım. Bu yüzden her meselenin ondan geldiğini bilmek psikoloji için, huzur için, mutluluk için, saadeti dareyn için yani iki cihanın saadeti için çok elzem. Çünkü amacına uygun bakıyorsun. Aynen öyle. Devam edelim. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Tamam değil mi? Kuvve fiil. Şimdi bu bil kuvve mazhar olduğunda o envarı, esrarı, saadeti hissetmiyor. Hisseder. Başlangıcını hisseder. Senin elinde elmanın çekirdeği olunca elmanın bir veçesi var. Hissedersin. Ama elmayı yemek kadar hissedemezsin. Ama bak o çekirdek de para ediyor. Onu da satıyorlar. O da sana bir menfaat verir. Ama elma kadar vermiyor. Devam. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz Bak bir dakika. Abi bak. Hakiki tanımayan. Onu tanımayan, sevmeyen olmuyor yani. Hakiki tanımayan. Devam. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, alama ve evhama, manen ve maddeten müptela olur. Allah aşkına şu Risale-i Nur'da evham, şüpheyle ilgili geçen kelimelerin her yerde geçtiğini bir görsenize. Devam. Evet, şu perişan dünyada avare nev-i beşer içinde Bak avare. Allah Allah. Çok yaşıyoruz değil mi? Ya kardeşim dünyaya niye geldin? Özellikle sokak röportajı yapan arkadaşlarımız çok yaşıyor. Yani ben bunu düşünme ihtiyacı hissetmiyorum. Nasıl hissetmezsin ya? Kendi keyfiyetinle geldiysen ki istediğin zaman böyle gelirsen kendin de geri gidebilirsin. Düşünme bir şey. Ama sen gelmemiş gönderilmişsen ki bu çok belli. Düşünmek zorundasın. Bu gönderen niye göndermiş ya? Bilmiyorum hiç sorgulamadım. Domates alırken ucuzunu sorguluyorsun. Bu nereden geldi diye sorgulamıyorsun. Hayret verici bir durum. Ya Nevi Beşer avare geziyor işte. Devam. avare nev-i beşer içinde semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Kaç para eder? İdam sehpasını süslemekten öteye gidemez. Dünyaya dair bütün güzellikler sende. Ölmeyecek misin? Öleceksin. O zaman elde ettiklerin, yaptıkların Allah'a intisap etmiyorsa idam sehpanı süslüyorsun. Başka bir şey olmaz. Birinin altından kütüğü iterler, ötekinin altından külçe altını iterler. Devam. İşte bu avare nev-i beşer içinde, bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa ne kadar biçare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder.
O vahşetgah dünya bir tenezzühgaha döner ve bir ticaretgah olur. Allah Azze ve Celle bize dünyadaki istikbalinize kefilim diyor. Bizim yaşayışımıza bakalım. Bu ders aslında yaşayışımızdaki terslikleri gösteren bir ders. Sanki Allah Azze ve Celle dünyadaki istikbalimize, rızkımıza kefil değil ama ahirette haşa cenneti garantilemişiz ve ona kefil gibi yaşıyoruz. Ne kadar da birbirine zıt yaşıyoruz. Şu konuştuğumuz meseleler var ya, bazı zatlar bütün ömürlerini bu hakikate adamışlar ve adamaya devam eden niceleri var. Belki onların yüzü su hürmetine bir şeyler devam ediyor. Şunu sormak lazım. Üstad diyor ya, ey uykudayken kendini uyanık, ayık zannedenler. Şimdi o insanların yaşadığı hakiki İslamsa, iş gerçekten bu şekilde kurtuluşa eriyorsa, benim yaşadığım ne? İnsan hayatı her şey zannediyor. Sanki ahireti değil de dünyayı kazanmaya gönderilmişiz gibi düşünüyor. Bu düşünce sonucunda insan dünyada paşa, ahirette geda olabilir. Allah bizi muhafaza eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil